Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu tatlı, şirin ve tontiş tavşanı hep birlikte öreceğiz. Yeni video serimizde tavşanımızın parçalarını örerek sonunda da dikeceğiz ve sizin de tavşanınız ekranda gördüğünüz bu minnoş tavşan olacak arkadaşlar. Tavşanımı ben beyaz ve ten rengi iplerle örmeyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi ayak ve kol uçlarını beyaz, pomponunu da yine beyaz iple ördüm. Diğer gövde, kafa kısmını, kulaklarını da ten rengiyle örmeyi tercih ettim arkadaşlar. İpleriniz hazırsa, sizler de hazırsanız hep birlikte başlıyoruz arkadaşlar. İpimizi kaldığımız yere takarak devam edeceğiz arkadaşlar. 18 adet sık iğne örüyoruz. 1. İlk sıramızı tamamladık. 18 adet sık iğneyi ördük. Şimdi bir sıra daha 18 sık iğne örüyoruz. Üçüncü sıramızda 2 sık iğne, 1, 2, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Bu sıramızda 24 adet sık iğne olmalı. Dördüncü sıramızdayız. 7 tane sık iğne örüyoruz. 1, 7, bir tane arttırma. 7 tane sık iğne, 1, 7, bir tane arttırma. 7 tane sık iğne, 1, 7, bir tane arttırma. Bu sıramızda da 27 adet sık iğne olmalı. 5. sıramıza 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 3, bir tane arttırma. 8 tane sık iğne, 1, 8, bir tane arttırma. 8 tane sık iğne, 1, 8, bir tane arttırma, 1, 2, 5 tane sık iğne, 1, 5. Sıramı bitiriyorum. Bu sıramızda da 30 adet sık iğne olmalı. Geldik 6. sıramıza. 9 sık iğne, 1, 8, 9, bir arttırma, 9 sık iğne, 1, 8, 9, bir arttırma, 9 sık iğne, 1, 8, 9, bir arttırma. Sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda da 33 adet sık iğne olmalı. Geldik 7. sıramıza. 7. sıramızda 4 sık iğne, 1, 4, bir arttırma. 10 tane sık iğne örüyoruz.
1, 8, 9, 10, bir arttırma. 10 sık iğne, 1, 9, 10, bir arttırma. 6 sık iğne, 1, 6 ve sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. Geldik arkadaşlar 8. sıramıza. 11 tane sık iğne öreceğiz. 1, 10, 11, bir tane arttırma, 11 sık iğne, 1, 10, 11, bir tane arttırma, 11 sık iğne, 1, 10, 11, bir tane arttırma. Bu sıramızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 39 adet sık iğne olmalı. 5 sık iğne, 1, 5, 2 arttırma, birinci arttırmam, ikinci arttırmam. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar 35 adet sık iğne örüyoruz. Sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 44 adet sık iğne olmalı. Geçiyoruz 11. sıramıza. 11. sırada 6 adet sık iğne örüyoruz. 1, 6, 2 tane arttırma öreceğiz. Birinci arttırmam ve ikinci arttırmam. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar 36 adet sık iğne örüyoruz. 36. 11. sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Bu sıramızda 46 adet sık iğne olmalı. Geldik 12. sıramıza. 7 tane sık iğne örüyorum. 1, 7, 2 tane arttırıyorum. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam. Şimdi sıra sonuna kadar 37 adet sık iğne örüyoruz. 37. 12. sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Bu sıramızda da toplam 48 adet sık iğne olmalı. Geldik 13. sıramıza. 13 ve 20. sıralar arası 20. sırada dahil toplam 8 sıra 48 adet her sırada sık iğne olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. 21. sırada da buluşuyoruz. Evet, 8 sıramızı da tamamladık böylece. Şimdi 21. sıramıza geldik. 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, bir tane azaltma. 6 sık iğne, 1, 6, bir tane azaltma, 6 tane sık iğne, 1, 6, bir tane azaltma, 6 sık iğne, 1, 6,
bir azaltma, 6 sık iğne, 6 bir azaltma, 6 sık iğne, 1 6 bir azaltma, 4 sık iğne, 1 ve 4. Evet, bu sıramızda da 42 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Şimdi geldik 22. sıramıza. 22. sıramızda 5 sık iğne bir azaltma öreceğiz. Bunu 6 kez tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olması gerekiyor. 5 sık iğne bir azaltma, 5 sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar örelim. Geldik 23. sıramıza. Bir sık iğne, bir azaltma, 4 sık iğne, bir azaltma öreceğiz. 1 4 bir azaltma, 4 tane daha 4 sık iğne bir azaltma örelim arkadaşlar. En sonda 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3 sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda da 30 adet sık iğne olması gerekiyor. Geliyoruz 24. sıramıza. 24. sıramızda arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma öreceğiz. 1 2 3 bir azaltma. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma örüyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. 25. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma örüyoruz. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Bu aşamada arkadaşlar içine elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, güzelce ve şekil vererek gövdeyi dolduruyoruz. Şimdi bitmedi daha sıralarımız. Bu alt kısmı örerek kapatacağız arkadaşlar. Geldik 26. sıramıza. Bir sık iğne, bir azaltma, 6 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 12 adet sık iğne olmalı. Geldik 27. sıramıza ve son sıramız. Burada da 6 tane azaltma yaparak burayı kapatıyoruz arkadaşlar ve son sıramızı örüyoruz. Evet arkadaşlar, son sıramızı da örüp gövdemizi bitirmiş olduk. Tavşanımızın gövdesini de ördük, tamamladık. Sizlerin tavşanınızın da şeklinin böyle olması gerekiyor. Ben size her açılardan göstermek istiyorum. Şöyle döndürerek. Evet. Düzgün bir şekilde içini elyafla şekil vererek doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Böylece gövdeyi de bitirerek bir parçayı daha tamamlamış oluyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1 6 birleştiriyorum ipimi. İkinci sıramızda her sık iğnede bir arttırma öreceğiz. Birinci arttırma.
Evet, bu sıramızda da 12 adet sık iğne olmalı. Üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Bunu 6 kez tekrar edeceğiz. Bir sık iğne, bir arttırma, 6 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Dördüncü sıramıza geldik. Son sıramız. Bu sıramızda arkadaşlar azaltma yapacağız. 9 tane azaltma yapıyoruz. Birinci azaltmam 2, 3, 9 tane yapıp sıramızı bitiriyoruz. Bu sıramızda da 9 adet sık iğne olmalı. Sıramızın kuyruğunu da örmüş olduk. Gördüğünüz gibi içini çok az elyafla dolduralım arkadaşlar. Dikiş için de ipini uzun keselim. Şimdi arkadaşlar dikmeye başlıyoruz. Parçalarımızı zaten kafayla gövdeyi bir örmüştük. Dikmeye arkadaşlar önce kulaklarla başlayacağız. Önce kulaklarımızı bir tutturalım. Şimdi şu şekilde tuttuğumuz zaman kafayı, kulaklarımızı hemen orta noktanın ikinci sırasından itibaren şöyle bir çapraz olarak tutturuyoruz. Şöyle bir çaprazlık veriyoruz. Şöyle bakarsanız biraz daha şöyle alalım. İkinci sıradan itibaren ortadan ikinci sıradan itibaren takalım arkadaşlar. Böyle dikiyoruz. Tekrar daha yakın göstereyim. Bir orta nokta hemen ikinci sıradan dikeceğiz. Bu açıdan. Düz bir şekilde dikelim. İki kulağını. Evet arkadaşlar kulaklarımızı diktik. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi kollarını dikmeye. Kollarımızı da bu yan taraflardan dikeceğiz. Hemen boyun kısmına yapıştırmayacağız. Şu boyun bölgesinden sayarsak 1, 2, 3. sıradan itibaren kollarımızı iki yana dikip bu şekilde sarkıtacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kollarımızı da diktik. Şimdi bu kısımda yapmak istediğim bir çalışma var benim. Çünkü kafadaki boyun aralığını biraz kapamak istiyorum. Yani bu görüntünün biraz daha basık olmasını istiyorum. Şu kollardan kalan ipleri arkadaşlar kafayla biraz tutturup sıkıştıracağım. Onu da nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar ipimi kolun bir üstündeki sıradan çıkardım. Kafayla birleştirip sıkıştıracağım. Nasıl yapacağım? Şimdi tam kafaya denk gelen kısmına denk getireceğim ve oradan bir dikiş atacağım. Şöyle bir dikiş atıyorum. Yine tekrar aynı sıradan tekrar gireceğim ve orada sıkıştıracağım ipimi. Bu sağ tarafta yapacağım. Sol tarafta da aynısını yaparak sıkıştıracağım. Yine karşılıklı gelen noktadan bir kafadan dikiyorum arkadaşlar. Burayı tekrar sıkıştırıyorum, çekeceğim. Yine buradan da bir kere. Bu ipi iyicene sıkıştırıp diktiğimiz zaman kafa biraz daha tatlı duracak. Gördüğünüz gibi iki taraftan da bu omuz bölgelerinden, omuz diyelim, kolların tam üstünden tutturup sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bacaklarımızı arkadaşlar 10 ve 11. sıralar arasına dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Şu göstermiş olduğum yerler 10 ve 11. sıralar arası. Bu şekilde iki bacağımızı da dikiyoruz arkadaşlar iki yana. Evet bacaklarımızı da diktik arkadaşlar. Şimdi son bir dokunuş kaldı.
O da kuyruğumuz. Kuyruğu da bacaklarla aynı hizaya, yani 11. ve 12. sıraların bulunduğu kısma dikiyoruz arkadaşlar. Tam arka noktaya, bacak hizasına. Evet arkadaşlar, sizlere videomda anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için minnoş tavşanımla birlikte size çok teşekkür ediyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak, basarak bildirimlerinizi açabilir. Videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bolca örgülü günler diliyoruz. Hoşça kalın.